çünkü aslında mimarlık okudum. Şu an yüksek lisans yapıyorum görsel sanatlardan, Sabancı'da. Neden fotoğraf? Ya aslında hani ilgileniyordum küçüklüğümden beri. Fotoğraf makinesiyle öyle takılıyordum. Fotoğrafın bir şeyler anlatma kapasitesi olduğunu fark ettim. İşte Ali'den aldığım derste işte fotobook yapıyorduk. Fotobook şeyle o zaman tanıştım. Yani böyle bir şey anlatabiliyormuşsun gibi. Hani fotoğraf deyince daha çok tekil olarak düşünüyordum. Veya işte fotoğraf serisi gibi düşünüyordum. O zaman biraz işte sinemaya ilgim varken fotoğrafa kaydım. Niye? Çünkü tek başıma yapabiliyordum. Başkasına ihtiyacım yoktu. Ve başkasına ihtiyacım olmadan bir şey anlatabiliyordum. Ve bu yüzden fotoğrafa kaydım. Ondan sonrasında da gerçekten kendi meselem neydi onun üzerine düşünmeye başladım. Ve kimlik meselesiyle çok fazla ilgileniyordum. Kimlik ve benlik. Yani bu daha çok cinsiyet eksenindeydi. Sonra giderek genel olarak hani ben olmak nasıl bir şey, bir kimlik olabilmek nasıl bir şey, kendi üzerimden bunu anlatmak istedim. Sonra kamerayı kendime döndürdüm. Şimdi Portakal'ın ölümünü söyleyeceğiz. Bilen eşlik etsin. Ön sıralar. Tek Türkçe parçam. Tek Türkçe parçamdır kendisi. Yine aslında niye döndürdüm? Hem buna ihtiyacım vardı muhtemelen. İşte o benlik sorunları içinde o kamerayı kendime döndürmem gerekiyordu gibi hissettim sanırım. İşte o zaman o otoportre macerası da başladı diyebilirim. Yine temsiller üzerinden ilerliyordu. Yine kimlik üzerinden ilerliyordu. Ama o zaman hani fotoğrafla ilişkim çok daha derinleşmeye başladı. Çok daha artık hani tripodu koy, kamerayı koy, çek. Yani bu şekilde hani aklıma ne geliyorsa çekiyordum. Ve böyle beni harekete geçiren bir şeydi. Sonra işte zaman ilerledi. Geldik Apaçık Saklı'ya. Yani önce nasıl ortaya çıktı biraz onunla başlayayım. İşte 2020 tam böyle pandemi zamanı, işte pandemi yazın oluyor, evet. O Eylül'de ben gitmiştim, Çanakkale'ye gitmiştim. Çanakkale'de halamın evi var ve bu ev, yani orası aslında bizim için ben ve abim için işte yazları gittiğimiz, vakit geçirdiğimiz çocukluğumuzda ve sonra da işte bu ilk gençlik çağlarında aslında kimlik bunalımını çok fazla yaşadığımız bir yer. Sanki gitmek zorunda olduğum bir yermiş gibi. Ama aslında her seferinde çok yabancıladığım da bir yerdi. Özellikle o işte kimlik oluşma evresinde vesaire. Ve uzun bir sürede gitmedim işte. En son 2016'da gitmişim. Bugün bana abim eşlik edecek. Yanımdan Allah'ın bir alkış alalım. Biz aslında 17 sene önce bir sahneye çıkmıştık kendisiyle. 2005'te. 4 sene sonra ve o 4 senede çok şey değişti hayatımda, yani inanılmaz. Ama gerçekten artık kim olduğuma dair daha fazla fikrim vardı. Bu sefer kendi isteğimle gittim. Böyle bir fark vardı. Ve oradaki o insanlar da değişmiş. Yani onunla yüzleşiyorsun. Kendi değişiminle yüzleşiyorsun. Ve o zaman neler oldu? Onunla da yüzleşiyorsun.
İşte giderken bir refleks olarak dediğim gibi o portre çekme refleksi artık oturduğu için çok bir şey götürmedim. Ben aslında 2-3 gününe gitmiştim falan böyle rahatlamak için, kaçmak için. Sonra tripod ve kamerayı da almışım yani. Mesela işte müzik de yapıyorum, gitarı da alabilirdim. Onu almamışım. Bunları almışım. Sonra işte oraya gittim. Önce bir rahatlama geldi ama sonrasında o rahatlama başka bir şeye dönüştü. Yani o yüzleşme, kabullenme vesaire, kendime dair, etrafıma dair ve bir de gittiğim yaşta 25 mi oluyor sanırım, 25'te tam böyle Öykü artık büyüdüm. Yani büyüyorum ve artık o büyümeyi kabullenmem gerekiyor vesaire ve o hatıraları tekrardan bir canlandırdım gibi kafamda. Ve o canlandırma hissini biraz vermek istedim. Yani bugünkü Öykü, o zamanki Öykü ve Öykü'nün hatıralarıyla tekrardan bir şeyler yapıyor gibi. Bu çok hafif böyle rüya gibi fotoğraflar var. Çok hani gerçekten oldu mu olmadı mı diyebileceğim kurgular var. Daha böyle aslında hatırlamakla ilgili diyebilirim. Mesela beni çok etkileyen o rüyayı tekrar canlandırmak istiyorum vesaire. Dolayısıyla böyle bir yavaş yavaş sonra İstanbul'a döndüğümde neleri çektim şöyle bir baktım ve bu hislerle bir kurgu yapmaya başladım. Ve en uygun formda bunu anlatmak için kitap gibi geldi. Neden apaçık? Kendimle ilgili bir şeyi kendim kullanarak anlatıyorum. Ve bunu fotoğrafla yapıyorum. Fotoğraf böyle apaçık gösteren bir şeymiş gibi genelde anlaşılır. Çok gerçeklik yanılgısı yaratan bir şey. Kitabı sorduk. Otoportreden bahsettin aslında. Yani daha değerli toplu bayağı bir şey oldu. Aynen o kısmı. Kitabın içine birazcık girebiliriz şimdi. Çocukluğundaki en korkunç anı düşündü. Sırf içinde bulunduğu zamanı unutmak için yüksek sesle ıslık çalmaya başladı. Kitapları karıştırırken, yani bu alıntı hani en başından beri düşündüğüm bir şey değildi. Karıştırırken o altını çizdiğim şeyleri de karıştırdım ve bu olabilir dedim. Bu alıntının oturduğunu düşünüyorum kitabın anlatısına. Ve tam ortada. Yani gerçekten yani tam ortada mı bilmiyorum ama ortada bir yerlerde kitabın akışı böyle bir es veriyor. Orada da işte 2016'da en son gittiğimde çektiğim zamanki bazı fotoğraflar var. Dediğim gibi ailemin fotoğrafları. Ve yani yine şuradaki düzen gibi iki kopuk bir sofradan iki kopuk fotoğraf ama aynı sofradan. Ortasında da bu alıntı var. Bu alıntı da Yalçın Tosun'un bir kitabı, bir hikayesinden Bir Bavul için Nocturne. Yalçın Tosun'un kitaplarını çok seviyorum. Ve burada da bir büyüme hali olduğu için ve o büyümeye geri dönüp bakma hali olduğu için Yalçın Tosun'un hikayelerinin çok güzel aslında o duyguyu verdiğini düşünüyorum.
burada ıslık olması, yani sesle ilgili bir vurgu olması ve bende bir şeyler uyandırdı. Çünkü Çanakkale'deyken yazdığım şeylerde, anılarda özellikle birinde bu daha çok mırıldanmak üzerine düşündüğüm bir şey vardı. İşte sessiz, içine kapanık bir çocuğum ve bu genelde ailede tek böyle insan benim ve bu biraz böyle şey, yani çocuk niye böyle falan şeklinde bakılan bir durumdu. Ama kendi dünyamda hani öyle mutsuz vesaire gibi hissetmiyordum ama benim anlatım o seslerle diye düşünüyorum. Çok fazla mırıldanıyordum, ıslık çalardım ve ıslık çalınca zaten babaanneme her şey yapardı. Hani böyle neydi, Sikli Zeynep diyordu, böyle işte hani bir kız çocuğuna yakışmayan bir şey olarak tanımlıyorlardı falan. Dolayısıyla evet konuşmuyordum çok fazla ama sesler vardı benim için. Aslında ses çıkarıyordum kendimce. Dolayısıyla bu anlatı da bende o hissi uyandırdı biraz. Favori fotoğrafın var mı orada? O da hep değişen bir şeydir eminim ki de. Evet, şu an mesela bak. Şu an ne olurdu yani? Ya ben bunu bahsediyorum. Çok eğlendiğim bir fotoğraf. Favori... Yani uzun bir süre favorim bu olmuştu. Hatta işte bir single'ın kapağında da bu değil ama buna benzer bir kesit kullanmıştım. Burada çektiğim bir fotoğraftan falan. Bunu seviyorum. Bu fotoğrafı. Ve bu üzerindeki şey de halamın nişan fotoğrafı, nişan elbisesiymiş falan filan. Bana böyle gittiğimde kendi eski kıyafetlerin dolabını açmıştı falan. Bayağı karıştırdım ve inanılmaz güzel şeyler var. Yani mesela bu elle dikilmiş falan böyle. Halam Allah'tan o da minyon falan bana direkt oldu. Kitapla ilgili de çok bakmamamın sebebi yani işte ne bileyim lansman oldu vesaire işte ne bileyim insanlar sonuçta bu artık yayınlandı yani bitti diyorsun ama aslında yayınlandı ve birilerinin elinde işte birilerinin eline geçmeye devam ediyor falan filan. İnsanlardan aldığım yorum çok kısıtlıydı. Beni biraz kitaptan sonrasında koparan bir şey olmuştu bu mesela. O yüzden bu videoyu çekmek iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sanırım kişisel bir şey olduğu için bir noktada hani ben sonuçta bir hikaye yazarsan o da kişiseldir ama insanlar onun üzerine konuşabilir falan böyle. Ama fotoğraf olduğu için ve içinde ben olduğum için de bilmiyorum. Hani benimle konuşan çoğu insan çok da bir şey söylemedi. Yani bir güzel kitap, çok güzel. Güzel fotoğraflar var. İşte renkler güzel. Renkler güzel. Ama böyle kitabın hissine dair veya bir spesifik fotoğraf hakkında bir şey. Ya da işte ne bileyim hani genel olarak bunun üzerine konuşmak isteyen pek insan çıkmadı. Konuşanlar da işte hocalarım vesaire falan oldu. Dolayısıyla kitap çıktıktan sonra o tepkiler bilmiyorum bir noktada şey yapmadı. Bilmiyorum yayınladım ve şimdi ne oldu gibi bir sürecim de oldu mesela. Hani şu an çok hissetmiyorum bunu ama bir şey yapıyorsun bitiyor, bittiğini sanıyorsun ama aslında bitmiyor. Sürekli böyle geri dönüp baktığın bir şey oluyor. Belki cesaret edememişlerdir yorum yapmaya. İşte acaba çok kişisel bir şey olduğu çok geçiyor çünkü. Düşünülüyor hani kişisel bir şey olunca öyle kendini çekmişsin falan koymuşsun hani o yüzden sanırım biraz çekinildi yani bir şey sormaya etmeye falan ama mesela aslında şu an
siz sorabiliyorsunuz aslında. Sorular var. Eminim ki çok fazla var. Yani çok fazla eminim ki birkaç şey var yani. Dolayısıyla o daha rahat bir zeminde olabilseydi daha iyi olabilir. Daha iyi bir etkinlik olabilirdi benim için falan gibi düşündüğüm oluyor. Müzik sürecin nasıl başladı? Hep var mıydı senin için o? Müzik Yerde. Müzik aslında genel olarak düşünürsek fotoğraftan önce de başlayan bir şey. Yani küçükken şarkı da söylüyordum. Yani 5. sınıfta falan filan. Sonra ergenlikten sonra şarkı söylemeyi tamamen bıraktım. Yani söylemedim. Üniversitede tekrar döndüğüm bir şey oldu. Aynı zamanda uzun bir süre keman çaldım. Böyle bir 5-6 sene falan aralıklarla. Sonra kemanı bıraktım. Dinlediğim müzisyenler daha çok böyle hani işte kadın singer-songwriter'lardı ve onlardan çok etkileniyordum. İşte gitarımı alayım, şarkımı söyleyeyim, şarkımı yapayım, işte hepsini ben yapayım falan. Hani çok hoşuma gidiyordu. Özellikle kadın figürü bu şekilde görmek çok hoşuma gidiyordu. Sonra üniversiteye geçince işte kendime bir gitar aldım ve işte gitar öğrendim. Sonra o şarkı söyleme isteği geri geldi vesaire. Bir süre cover o şekilde ilerledim. Sonra 2018'deydi galiba artık şarkı yazmaya başladım. Evet, yani içimde biriken bir şeyler var. Yani bir şeyler yazıyordum ama böyle gerçekten bu şarkı oldu, bu bir şarkı dediğim bir şey olmuyordu. Gerçekten tıngırdatma gibi geliyordu falan. Sonra en sonunda bir şey ortaya çıktı ve çok keyif aldığım bir şey oldu. Ve devam da etti, arkası da geldi. Hala da devam ediyor işte. Öyle. Sence hatırlamak mı daha zor, unutmak mı? Eyvah. Düşündüm. Yani büyüme, ya bu süreci hala yaşıyorum, ben de yaşıyorum ve yaşayacağız herhalde bir süre ama bunun idrakına varmak zor oluyor birazcık. O yüzden düşündüğüm bir soru bu benim kendi özelimde. O yüzden benzer şeyleri yaşayan bir insan gördüğüm için karşımda, o yüzden merak ettim. Bu benim de hala düşündüğüm bir şey açıkçası. Hep dediğim gibi düşüneceğiz muhtemelen. Ama ikisi de çok zor bence. Yani gerçekten birini tercih etmem herhalde. Ya tabii ki şeye bağlı. Neyi hatırlamak, neyi unutmak. Yani ona da çok bağlı. Ne bileyim. Hatırlamak bence çok ağır bir şey. Yani sürekli bir şey taşıyorsun seninle. Ama bir gün hatırlamamak istemezdim bir yandan. Bir yandan bunu seven bir tarafım da var galiba. Hani belki mazoşist bir şey ama seviyorum hani. Çünkü beni ben yapan şey gerçekten o hatıralar. Ve hatıralar üzerinde düşünmeyi de çok seviyorum. Ve unutmak, ya mesela böyle çocukluğumla ilgili çok fazla boşluk varsa, ne bileyim mesela kendi özelime düşüneyim, olayları mesela çok az hatırlıyorum ama bazı detaylar benimle çok kalmış. Ama mesela bir olayı hatırlamamak bir yandan hafif travmaya da gönderme yapan bir şey. Ne bileyim çocukluğunda çok büyük boşluklar olması. Veya işte lise dönemini düşünüyorum. Bayağı büyük boşluklar var. Sanki koca 5 sene ne yaşamışsın, hiç sende kalmamış gibi. Dolayısıyla unutmak da bir o kadar ağır bir şey düşününce. Ama galiba şu an düşünüyorum, hatırlamayı tercih ederim. Her şeyi.